Merhaba, ben Tunç Yatıroğlu. Piyasalar Yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle bir uyarıyla başlamak istiyorum. Benim WhatsApp grubum yok. Benim Telegram grubum da yok. Her yerde söylüyorum. Ancak benim görüntülerimi kullanarak yapay zeka ile de sesimi alıp söylemediğim şeyleri bana söyleterek sizleri WhatsApp gruplarına yönlendirenler olduğu bilgisi bana geliyor. Benim WhatsApp grubum olmadığı için böyle bir şey yapmam söz konusu değil zaten. Sahtekarlık, dolandırıcılık bunlar. Ek olarak da size şöyle bir yatırım önerisi sunuyorum, çok kazandıracak falan gibi böyle iddialarda bulunuyor. Sadece benim görüntülerime değil, başka önemli kişilerin, meşhurların görüntüleri kullanarak, sesleri değiştirilerek sizi çok karlı yatırımlara yönlendirenler oluyor. Ve bunlara inanmayın. Bunlar Ponzi ya da işte piramit tipi denilen sahtekarlıklar, dolandırıcılıklardır. İşte baştan sizden bir para isterler ve ondan sonra size daha çok para getireceğini söylenir. Hakikaten ilk başta girenlere biraz para verirler ama sonra paraların hepsini alıp ortadan kaybolurlar. Sonradan girenler hiçbir şey alamazlar. Bu piramit, Ponzi denilen dolandırıcılık tipi. Öyle size yüksek getiri vaat edenlere hiçbir şekilde inanmayın. Öyle bir işlerle girmeyin. Benim de tekrar söylüyorum, WhatsApp grubum yoktur yani. Onu da sizi uyarayım dedim tekrardan. Borsa İstanbul'da bugün düşüş vardı. Yani ben yükseliş olmasını bekliyordum. Halen de bekliyorum. Bugün biraz siyasi tarafta tabii gerilim yaratacak şeyler vardı. Türkiye'de hep böyle şeyler oluyor maalesef. Halen de bekliyorum ama alım önermiyorum. Elinizdekileri satmak için bir fırsat olarak değerlendirebileceğinizi söylemiştim. Halen aynı fikirdeyim. Alım önermiyorum çünkü çok riskli. Türkiye'de sabah kalkıyorsunuz, hiç hesapta olmayan bir şey olmuş olabiliyor. O da piyasada tabii ki satış getiriyor. Amerika tarafında bakacak olursak, Amerika'da Dow Jones dün yükselmişti. Dün korkulan olmamıştı. Bugün biraz yatay gidiyor. S&P de dün yükselmişti. Bugün biraz düşüş var. Nasdaq'ta dün bu arada S&P yükselmiş derken çok az yükselmişti. Yani yatay kapatmıştı. Nasdaq da yatay kapatmıştı. Nasdaq'ta da bugün biraz düşüş var. Şimdi bir kere burada artık piyasa belirli bir doygunluğa geldi. Özellikle S&P 500 5200'lerden başlayan bir yükselişi var. Bakın şurada şu 5000'in üzerine çıkmıştı. Şu 5000, 5100 buralardan başlayan bir yükseliş var. Yani 4800'e kadar da inmişti ama bu yükselişe fonların katılamadığını biliyoruz. Birçok fonlar, hedge fonlar bu yükselişe katılamadılar. Ve işte bu 5000'den başlayan yükseliş şimdi 5945'e kadar gelmiş durumda. Bir fırsat arıyorlar. Bir fırsat bulabilirlerse, yani biraz geri çekilirse fonlar bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ancak fırsat bulamıyorlar. Çünkü bireyler alıyor. Çünkü dün de bireyler almış. Yani bu Moody's'in not indirimin sonrasında düşüş beklenirken ben de işte biraz düşüş olabilir, sakin olun, satmayın falan dediğim noktada bireyler aman düşük açılır biz de alırız diye koşmuşlar, almışlar. Bugün öyle söyleniyor. Hedge fonlar, çok iyi bu işten anlayan fonlar gene almamışlar. Bunlar gene bekliyorlar. Ve şu mumda yani şu 5500'e kadarlık harekette de yükselişler satış fırsatı diyerek hepsini de sattılar. Şimdi daha yukarıdan da almak istemiyorlar. Piyasada 6000'e çok yaklaştığı için gidemiyor. Bu arada kaldı. Ben de tutun diyorum. Yeni alım yapmayın, satış yapmaya da gerek yok. Bekleyin diyorum. Bir şeyler olacak bu piyasada. Ya gelecek 6000'i kıracak, ondan sonra tamam biz bu artık geri gelmiyor. Biz havlu atıyoruz. Bu 5200'den, 5400'den, 5500'den sattıklarımızı 6000'den alıyoruz diyecekler. Ya öyle olacak ya biraz gerileyecek, şöyle işte ne bileyim 5700 falan gibi bir yerlere gelecek ya da işte 5600'e gelecek. Tamam artık yeterince düştü, buradan alalım diyecekler. Girip oradan alacaklar. Başka da bir yolu yok. Her iki durumda da beklemek gerekir. Şu anda piyasada birçok korelasyon da kopmuş durumda. Yani Amerikan 10 yıllıklar ve altın arasındaki
korelasyon kopmuş durumda. Dolar endeksi, petrol korelasyonu kopmuş durumda. Birçok korelasyon kopmuş olduğu için de piyasada mantık arıyor. Yatırımcılar pek bulamıyorlar. Benim tek buradaki beklentim şu. Rally'yi kaçırdılar, geri gelecekler öyle veya böyle. Fed bu arada piyasaları germeye devam edecek. Yazın hiçbir şey yapmayacak büyük ihtimalle. Eylül'de faiz indirimleyecek. Ama enflasyon da düşmeye devam edecek. Dolayısıyla Fed üzerindeki baskılar da devam edecektir bir süre daha. Yani teknik olarak bir yöne hareket ettiğini görmek lazım Amerika'da borsanın. Altın konusunda da belirli bir yere kadar geldikten sonra altında tekrardan alımların geldiğini görüyoruz ve benim sat dediğim yere de çok yaklaştı. 3300'lerde demiştik. Oraya da çok yaklaştı. Ama bu hareketlerin de kalıcı olmasını beklemiyorum yükselişin. Tekrar satışın gelebileceğini düşünüyorum altında. Çünkü dünyada jeopolitik gerilim azalacak. Öyle görünüyor. Yani Hindistan-Pakistan gerilimi azalttılar. Şimdi sırada Rusya-Ukrayna var. O da azalacak gibi görünüyor. Yeni bir hikaye bulunması gerekiyor altın tarafında. Çok hızlı geldi. Çok iyi paralar kazandırdı. Ben de parayı cebinize koyun dedim. Dolayısıyla yani altında biraz böyle dinlenme süresindeyiz. Dinlenme sürecinde bulunuyoruz diye düşünüyorum. Dinlenme sürecindeysek bu arada Türk lirasıyla altın yatırımı yapanlar da şöyle bir endişe oluyor. Türk lirasında kalırsak dolar artarsa o zaman altında kalmak daha iyi değil mi gibi. Şimdi Türk lirasında kalırsanız ve dolar artar diye bir endişeniz varsa en azından önümüzdeki 15 gün için böyle bir endişeniz olmasın. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden dolmaya başladı. Çok özel bir durumlar olsa bile bu rezervler o 15 gün idare edebilecek şekilde bir rezervi var Merkez Bankası'nın. Hatta daha fazla da var ama daha uzun vadeli bakmak istemediğim için 15 gün diyorum sadece. Yani dolayısıyla kenarda Türk lirasında bir para piyasası fonunda faizde durmak daha çok kazandırır gibi görünüyor bana bu süreç içerisinde. Hayır ben altınımı bozmuyorum, burada da kalmak istiyorum diyenler tabii ki onların bileceği şeydir. Gümüşte düşen trend çizgisi kırılmadan yeni alım önermiyoruz demiştim. Şu anda üzerinde olduğunu görüyorum ama emin olmak için yarını beklememiz gerekiyor. Gümüşte sat demiyoruz altındaki gibi. Altında sat diyoruz. Yükselişin kalıcı olmasını beklemiyoruz ama gümüşte tut diyorduk. Gümüşte ala dönebiliriz yakında. Onu hatırlatayım. Amerikan 10 yıllıklar 4.50'nin üzerine çıkınca alıcılar geliyor, hazine bonolarını alıyorlar demiştim. Gene o şekilde oldu. 4.50'nin üzerine çıkınca hazine bonolarını aldılar. Ama fazla bir düşüş de olmuyor. Bir düşüş, 2 günlük bir düşüş görecek olursak o zaman alınabilir demiştim. 1 günlük düşüş gördüğümüz için bugün de yeşil olduğu için bu mum TLT alımı önermiyoruz şu anda. Bitcoin'de 12 saatlikten takip ediyoruz. 12 saatlik hareketli ortalamanın üzerindedir. Tut diyoruz 105.245'in üzerinde olmadığı için de yeni alım önermiyoruz. Aldıysanız tutuyorsunuz. Ether al-sat yaptırıyor, bize para kaybettiriyor deniyor. Doğru. Aşağıda 2400 desteği var. Yukarıda da 2620 direnci var. 2620 direnci geçilmeden yeni alım yapılmamalı. Elimizdekileri de tutmaya devam edebiliriz. 2400 desteği kırılıncaya kadar tutulabilir. Ripple'da sata döndü demiştik. Yeni alım önermiyoruz hiçbir şekilde. Ripple'da çünkü zaten beklentimiz şu 2.15-2.20 bölgesinden 2.50'ye kadar gitmesiydi. 2.50'de aşağı kırılacak olursa satış önermiştik. O şekilde Ripple'daki durumda devam ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey kriptolarda piyasanın çok hızlı bir şekilde hareket ettiğinin bilincinde olmamız lazım. Yani dolayısıyla evet bazen çok al-sat yaptırabilirsiniz ama zarar kesmezseniz, yani bir noktada ben buradan zararına da olsa satacağım demezseniz
çok daha aşağı seviyelere gidebiliyor. Çok daha büyük paralar kaybettirebiliyor. Yoksa satmayalım, hep tutalım. Nasıl olsa bu kriptodur, günün birinde çıkar diyorsanız o zaman zaten bir analize de gerek kalmıyor. Yani bir şeyleri bundan sonrası sata döner diyorsak daha büyük zararlarda uzun bir süre oturmamanız için söylüyorum. Bugünlük de bu kadar.